Enstrümanların Dilinden Makamlar programının bugünkü konuğu Özgür Arkun. Kendisi hakkında bilgi sahibi olmadan önce, kendisini tanımadan önce Hicaz makamını şöyle bir kısaca anlatmak istiyorum size. Hicaz makamı gösterdiği büyük benzerliklerden ötürü Hümayun, Hicaz, Uzzal, Zilgüleli Hicaz olarak dörde ayrılmıştır. Hümayun ve Hicaz makamlarının dizilerinin pes tarafında Hicaz dörtlüsü, Uzzal ve Zilgüleli Hicaz makamlarının dizilerinin pes taraflarında Hicaz beşlisi yer alır. Değişen güçlü sesleri ve güçlü üstündeki çeşnileridir. Hicaz ailesindeki tüm makamlar inici ve çıkıcıdır. Hepsinde karar sesi dügah perdesidir. Hicaz makamı yani durağı dügah perdesi dedik, seyri çıkıcı inici dedik, dizisi yerinde dügah perdesine Hicaz dörtlüsü veya neva perdesinde rast beşlisinin eklenmesiyle meydana gelmiştir dedik. Bu bizim ana Hicaz makamımızın tarifiydi. Güçlüsü neva perdesidir. Donanımı si bakiye bemol, do bakiye diyez, fa bakiye diyez, yedeni rast perdesidir. Dizinin seyri durak veya güçlü sesi olan neva perdesi civarından seyre başlanır. Diziyi meydana getiren seslerde karışık gezindikten sonra neva perdesinde rast çeşnisiyle yarım karar yapılır. Daha sonra yine bütün dizide dolaşılarak istenirse dizinin genişlemiş sesleri de kullanılarak dügah perdesinde Hicaz çeşnisiyle karar verilir. Perde aralıkları dügah, dik kürdi, nimicaz, neva, hüseyni, evç, gerdaniye, muhayyerdir. Makamımızı kısaca böyle tanıdıktan sonra bir de Özgür Arkun'u tanıyalım. Nefesine sağlık. Teşekkür ederim Özgür'üm. Beni Hoş geldin. tanımadan önce ben bir şey soracağım. Sonra Buyurun. tanıtırız kendimizi. Tamam, Sorun yok. buyurun. Tabii ki ben kaçıncı bölümü bilmiyorum ama illaki dörtlüyü beş diye arkadaşlarımıza anlatmışsındır. Hani makamın neleri kuruları Tabii, ve bir ne giriş- olduğunu falan evet. onu yapmışsındır zaten de. Şu anlattıklarını mesela şöyle yapsak sesi almasında sorun olur mu şu an çalmamın? Hayır. Tamam. Mesela söyle abi. Ne Harikasın ya. Harikasın. Şimdi Ser'de bir de öğretmenlik var ya. Özgür aynı zamanda bir de öğretmen olduğu için o taraftan da böyle bakıyor. O perspektiften de diyor? görebiliyor. Hani dinleyen kardeşlerim Çok güzel ne dediğini söyledin. anlasın istiyorum. Ya Özgür Şanlı hocamız ne diyor, ne anlatıyor demesinler. Evet. Hani Çok güzel. Şöyle ufacık bak hiç taksim maksim hiçbir şey etmeyeceğim ben şimdi. Mesela ne diyor? Diyor ki durağı dügah perdesi. Dügah perdesi diyor. Burası dügah olsun. Şimdi burası dügah olsun dediğinde neye göre? Şimdi oralara girersek Çıkamayız. çok Pekala. çıkamayız, hiç girmeyelim. Burası Seyri dügah çıkıcı olsun. inicidir diyor. Çıktık ve indik. Çıktım indim. Evet. Dizisi yerinde dügah perdesine diyor. Yani dügah perdesinde diyor. Hicaz dörtlüsüne, neva perdesinde rast beşlisi. Hicaz dörtlüsüne. Hicaz dörtlüsüne. Duydunuz dörtlüyü. Buna diyor rast beşlisi eklenerek meydana gelmiştir diyor. Madem o kadar güzel bir şey yaptın, ben dinleyenlerimizin burada biraz daha istifade etmesini istiyorum. Bize Hümayun'u da gösterebilir misin bu arada? Hicaz Hümayun. Tamam. Buraya kadar neydi? Hicaz dörtlüsü. Burada ne beşlisi oldu? Buselik beşlisi. Buselik beşlisi eklendi. Demek ki ne oluyormuş Hümayun'da? Buselik beşlisi yapıyoruz. Rast beşlisi yerine Buselik beşlisi yapıyoruz. Olduğu zaman Hümayun. Şu anda Hicaz ve Hümayun'u dinledik. Şu Uzzal'i dinleyebilir miyiz? Uzzal'de bir fark oluyor. Ne oluyor Güçlüsü Uzzal? değişiyor. Güçlüsü değişiyor. Bir dinletebilir miyiz? Burası tamam beşli. Tamam. Beşli. Beşliye dörtlü eklendi. Aynen. Aynen öyle. Peki Zilgüleli Hicaz'da ufacık bir farkımız oluyor. Ne oluyor? Sol diyez alıyor. Sol Orada diyez alıyor. Hüseyin'in üzerinde o da bir Hicaz dörtlüsü Ama alıyor. çok seviyorum ben onu ya. Ben Zilgüleli Hicaz'a bayılıyorum. Hüsnün seninle diye giriyormuşum. Çok keyifli bir makam. Peki Özgürcüm çok teşekkür ederim. Gerçekten böyle mini bir Dersimizi ufak ders oldu. Duyarak yaptık makamı. Evet benim de ufkumu açtın. Ama burada canım. şöyle bir şey Burada şöyle bir şey var. Bizim Kesersiniz onu. Yo niye keselim? Çok keyifli akıyor sohbet. Burada şöyle bir şey var. Şimdi konu ne kadar iyi tanırsanız, ne kadar
zaman geçirirseniz konukla evveliyattan Tabii. o derece rahat oluyorsunuz ve keyifli oluyorsunuz. Şimdi buraya gelen ilk defa tanıştığım bir konukla Neva'yı saymıyorum. Neva'yı sanki yıllardır tanıyorum. Teşekkür ederim bu anlamda da tanıştırdığın için. Estağfurullah. Gerçekten çok keyifli bir program çektik Neva'yla da. Brahms üzerine mi konuştunuz? Efendim? Brahms üzerine mi konuştunuz? Ya Brahms Neva'yla çektik. sanki yıllardır Neva'yı tanıyormuşum da biz doğallıktan konuştuk aslında. Yani Neva öyledir ama ya, gerçekten rahattır. çok doğal, güzel bir program oldu. Onun için konuğu tanımak, onunla vakit geçirmek çok önemli. Dediğim gibi Neva bir istisnaydı. Onun sıcakkanlılığından Eyvallah. ve iyi derecede hatipliğinden ileri geliyor diye düşünüyorum. Şimdi Özgürcüm, ben çok iyi tanıyorum seni ama izleyenlerimizin de tanımasını istiyorum. Özgür Arkun'u bir tanıyabilir mi izleyenlerimiz? 79 Üsküdar doğumluyum. Bu arada Özgür Şanlı kardeşimle 24 senelik bir arkadaşlıktan bahsediyoruz. Neredeyse. Allah daha uzun etsin Amin inşallah. amin. Neredeyse çeyrek asır olmuş. O yüzden bizim aramızdaki muhabbet çok rahat yürüyor. Sizleri rahatsız ettiysek özür dileriz. Kendi adıma en azından. Burada biraz duygusallaştık ama ben şunu söylemeden geçemeyeceğim. Bir insanın sizin için neler ifade ettiğini, sizin için ne kadar değerli olduğunu, onu kaybedebilecek olayları yaşadığınızda anlıyorsunuz. Özgür korona başlangıcında çok ciddi geçirdi bu rahatsızlığı. İnanılmaz ciddi geçirdi ve hepimiz perişan olduk. İşte ben o zaman Özgür Arkun'un benim hayatımdaki yerini, önemini, ailem için yerini, önemini Allah razı olsun. her gün dualar ettik çocuklarımla beraber. O zaman anladım ve telefon rehberimde ismini değiştirdim. Özgür Arkun'un ismini Mucize Arkun yaptım. Çünkü gerçekten bir mucizeydi. Allah'ın mucizesi benim değil. Yani şükür halimize. Belki haberlerde de gördünüz, doktorlara ağlatan not diye. Uykudan uyanınca dönmez dedikleri Özgür Arkun uykudan uyanınca eşime haber verir misiniz? Çok merak etmiştir diye. Hatta doktor şey diyor, şuradaki naifliğe ve imna kurallarını ve işaretleme kurallarının kullanılmasına bakar mısınız diye paylaşmış doktor. Dediğim gibi bir insanın hayatındaki önemini onu kaybetmeden anlayabilmeniz gerekiyor. Ben dersimi aldım bundan dolayı. Özgür Allah iyi razı ki olsun. varsın. Çok teşekkür İyi ki ederim. Allah seni Sağ olun. ailene ve Sizler de iyi bizlere ki bağışladı varsınız. gerçekten. Dua eden herkesten de Allah razı olsun. O kötü bir dönemdi. Yaşadık, bitti. Evet, Alacak nefesimiz, yiyecek lokmamız varmış. Evet. Şükür buradayız. Tekrar bana döneyim. 1979 Üsküdar İstanbul doğumluyum. İlkokul, ortaokul, lise dönemini burada tamamladım. Daha sonra çalışkan bir öğrenciydim. Rahmetli annem bana doktorum derdi. Doktor olacağım diye heveslenmişlerdi. Babam öyle, abim öyle. Ondan sonra 1995-96'ya bağlayan sene ya da 96 tam hatırlamıyorum. Sınava girdik. Üniversite sınavlarına. O zaman ÖSS, ÖYS vardı. Şimdi değişti isimleri hepsinin. ÖSS'ye girdik. Birinci aşama. Sıkıntı yok. ÖYS'ye gireceğiz ama arada da konservatuar sınavları var işte. Ben gizliden girdim sınavlara. Aile bilmiyor. Yok, kimse bilmiyor. Abim de bilmiyor. Engel olur muydu? Tabii. Ondan sonra çünkü başarılı bir öğrencisin yani iyi bir öğrenciyim. Burslu kursları kazanıyorum. Üniversite hazırlık kursları bilmem ne falan. Ondan sonra gizliden sınava girdim. Sınavı kazandım. Enstrüman çalıyorsun değil mi bu arada? Ya öyle ufak tefek hani çalıyorum denecek gibi değildim aslında bakarsanız. Çünkü esas olarak hani başarılı bir öğrenci olacak, doktor olacak. Fen matematik okuyan bir adam var ortada. Enstrümandan uzak tutulan bir çocuk. Uzağım yani. Hani Üsküdar Müzik Cemiyeti'ne gidiyorum. Yanlış hatırlamıyorsam bu arada çok özür dileyerek söylüyorum. Korona tedavisinde aldığım ağır kimyasallardan dolayı bazı şeyleri hatırlamıyorum. Yanlış hatırlıyorsam hocamdan özür diliyorum. Üsküdar Müzik Cemiyeti'ndeki keman hocam galiba Cavit'ti. Cavit soyadını hatırlayamıyorum. Cavit Hoca yaşıyorsa Allah ömürler versin. Öldüyse rahmet eylesin. Onunla öyle bir çalışmalarımız oldu. Fakat dediğim gibi hani viola falan yok o zaman zaten hayatımda. Keman öğreniyorum ama hani çok da umurumda da değil açıkçası. Yani var mı var. Ondan sonra sınavlara girdik, kazandık falan. Şimdi aileyi nasıl söyleyeceğim, nasıl edeceğim, ne yapacağım? ÖYS'ye de girdim.
ÖSS'yi ben bile bile salladım. Yani düşük puan alayım da olmasın falan filan. Ve şükür ona rağmen bir şeyler oldu. Ama eve söylememem lazım yani. ÖSS'yi görmemeleri lazım. Çünkü bir yeri kazandım yani biliyorum. Gördüm de zaten nereyi kazandığımı. Şimdi artık zikretmeye gerek yok. Ondan sonra kağıdı yırttım attım ben. Babam şeyle geldi böyle bir telaşla açıklanmış sonuçlar falan filan. Baba dedim ben açık öğretimi kazanmışım olmamış. Nasıl dedi ya? Dedim olmamış ne yapayım? Ne yapacağız? Olsun dedi bir sene daha. Yok dedim ya ben konservatuar sınavına da girdim onu da kazandım. Onu kazanmışım oraya gideceğim dedim. Ne alaka? Cık. Olmaz bir sene falan. Yok baba dedim ben oraya gitmek istiyorum kazandım. Babam uyandı. Kaçın kurası kime ne anlatıyorsun? İyi oğlum dedi sen bilirsin tamam. Bunu yapmamın sebebi de abim. Böyle gizliden. Tabii. Neden? Bu arada abisini çoğunuz biliyorsunuz. Özer Arkun, violonsel, cello çalan Özer Arkun. Şimdi Rubato'da Rubato grubunun solisti şimdi aynı solisti. zamanda. Sevgiler, saygılar kendisine. Ellerinden öperim abimin. Özgür bir torpil yapsana bir ara konuk gelsin buraya. Olur mu? Bir kart yazsana hamile Falan. yakınımdır Tabii falan. falan. Evet. Ondan Neden sonra abin? Şöyle lise 2. sınıftayım abi. Valide rahmetli annem falan hepsi memleketteler. Babam da yok herhalde şehir dışında mı bilmiyorum hatırlamıyorum. Biz abimle yalnız Baban İstanbul'dayız. müzisyen mi? Yok babamın hiç alakası, alakası yok. Uzak yakın alakası yok. Ondan sonra aile tarafında sadece benim anne tarafı rahmetli dayım, rahmetli annemin babası dedem. Onlar müzisyendi. Dedem bando şefiymiş. Rahmetli dayım da Ankara Radyosu keman sanatçısıydı. Oradan bir genetik faktörü var işte. Onlarla olan husumet var. Onun haricinde başka bir bağlantı yok. Babam Abin. yani bizim evdeki müzisyen tek abim. Babam da yok falan. Biz abim dedi ki hadi dedik kayıtlara gidiyor o zaman. Çok küçük başladı. 14 yaşında stüdyo işlerine başladı. 14 yaşında. 14 yaşında. Yani Türkiye'de belki yoktur ondan erken başlayan. 4/3 mü çalıyordu? Yo gayet tam cellosu tam vardı. cello Tabii, çalıyordu. tabii. Hatta o cello şimdi kardeşim Şenol'da kara cello derler ona. O kara cello'yu almak için babam bizi işportacılıkla büyüttü. Allah ondan razı olsun. Allah razı olsun. Ne Üçümüzü de üniversite mezunu yaptı o işiyle. Ellerinden öpüyorum. Allah razı olsun. Zeki amcaydı değil mi? Zeki Ellerinden Arkun. öpüyorum. Ondan Tanıştık sonra- onunla. Çok Hı hı. keyifli bir insan. Babamın satış yaptığı arabası vardı bir tane çok hatırlıyorum. Yani füme rengi bir tane Renault Toro'su vardı. Sazı almak için onu sattı. Çantayla işine gitti. Arabayı sattı. Arabasını sattı. Bagajdaki eşyalarını falan her şeyini sattı. Abim enstrümanını aldı. Babam çantaya geçti. Çantayla işportacılık yapmaya başladı. Yani onu hatırlıyorum ben. O cello hala duruyor. Şenol'da küçük kardeşimde. Ben nereden geldim buraya? Abim istemiyordu Ha. musun? Gel dedi seni bir yere götüreceğim falan. İşte Selami Şahin'in kaydı var. Orası şimdi kapandı. Arı Yapım Mecidiyeköy'de. Arı Yapım'da yönetmen de Semih Erdoğan da yönetmen. Dedi kardeşim memnun oldum. Hoş geldin beş gittin. Kenara koydular beni. Böyle kocaman bir stüdyo. En böyle sağ tarafta camın burası cam. Bu tarafında Mustafa Perim var. Kulakları çınlasın. Mustafa abim. Kontrbas. Sol tarafta abim. Mustafa abi burada. Viyolalar en arkada. Ortada kemanlar. Standart stüdyo plasmanı. Ya dedim hani kemanlar tamam. Hadi cello da tamam. Tabii Hani, bu ne? bu ne dedim. Bunu nasıl çalacak bu adam dedim ya. Kendi kendime. Bilmiyorum ki. Abi o yazan şeyleri o kocaman şeyle çaldı herif. Şey benim için onların hepsi. Hani nota değil, bir müzik değil. Hepsi bir şey. Bilmiyorum. Lan diyorum yani affedersiniz. Halk diliyle lan dedim. Bu herif nasıl çalıyor dedim bunu yani. Nasıl olacak iş değil diyorum. Vur 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 diye bir şey yapıyor. Ben hayran kaldım. Ben de orada yandı. Dedim ben bunu çalacağım. Kontrbas. Evet. Burada kontrbas deyince bir şeye girmek istiyorum. Şimdi benim çocuklar viola çalıyor. Violonsel, özür dilerim. Violonsel çalıyor. Beşiktaş'ta otururken de Haymisa sazları biliyorsun sırtında okula indirip götürüp biliyorum getiriyordu. Ve şöyle çok darlandığı zamanlarda şöyle kendini teselli ediyordu. Ya çocuklar kontrbas çalsaydı. Düşünsenize yani kocaman enstrüman falan. Evet sen bunu çalacaksın. Ben dedin. bunu çalacağım dedim. Babanın tır satması lazımdı onu almışsın. Evet. Velhasıl
Abim beni oraya getirmesi, Mustafa abinin o mükemmel çalışığı falan. Yıllar sonra onunla birlikte çalmak da tabii nasip oldu. Oradan bir aşk geldi. Ben fen matematik olan bölümümü gizliden Türkçe sosyale çevirdim. Tabii lisede. Gittim sınava işte öyle gizli girdim, kazandım falan filan. Neyse okula geldik. Kontrbas tamam seçtik, çok güzel. 1,5 ay bekledik kontrbas hocası. 7 kişiyiz. Ya 7 ya 8 kişiyiz. Dönemin müdürü Can Eteli bizi çağırdı. Çocuklar dedi kontrbas yok. Hoca da yok. Açılmayacak, saz seçin. Hocam nasıl yok? Yani koskoca konservatuar getiremiyor. Getiremiyor, seçin dedi. Aynen bunu söyledi. Nasıl bir yönetim yapıyorsa o zaman işte. Sağ olsun. İyi ki de yapmış ama. Bazen dua da ediyorum. Saz seçin dedi. O sırada İbrahim abi, Şentürker, abim arabayla okula girdiler. Beni gördüler. Ne oldu? Dedim sazım, enstrümanım açılmıyormuş. Ben ne seçeceğim bilmiyorum. Ne var? Keman var, viola var, cello var, kanun var, tambur var, ut var. Ne yapacaksın? Keman seç dedi abim. Ya dedim ne? Cik 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 dedim, ben keman çalmam. Ut çal, kanun çal, cello çal. Evde bir tane var yeter dedim. Viola çal o zaman dedi. Hangisi dedim, İbrahim abinin çaldığım o. O kadar cahilim yani. O kadar körüm yani. Estağfurullah. Öyle. Viola çal dedi. İbrahim abinin çaldı mı? Ha, evet. Tamam dedim. Onun sesi güzel dedim. Onu çalayım ben dedim. Öyle başladık. Viola'yı seçtim. Allah sağlıklı ömürler versin. Zeynep Barut hocam oldu. İbrahim abi de dışarıdaki hocam oldu. Allah ikisinden de razı olsun. İkisi de çok şey öğrettiler bana. Gel zaman git zaman o grupta çal, bu grupta çal. Öyle yap, böyle yap. İşte askerlikti falan da filan da, askerlik dönüşünde de şimdiki grubumuz İstanbul Stings'i kurduk. İyi ki de kurduk. Kardeşlerimle beraber çok güzel bir yolculuğa çıktık. Zor muydu bu yolculuk? Çok zordu. Yani Çok zordu. Hele ilk etabı İstanbul Stings'in ilk kuruluşundaki hikayeler, başka bir bölüm çekmemiz gerekir. Hadi söyleyeyim. Hiç kolay olmuyor değil mi buraya gelmek? Yani gerçekten kolay. Yani var ya hani. Evet. Bayağı öyle yani. Ve çok taklitleri var. Bu aslında güzel bir şey. Taklitler Aslını yaşatır. Değil mi? Hepsine teşekkür ederiz. Evet. Bir de Yani biraz ukalalık olacak ama Estağfurullah, yani yok. İstanbul Stings'in şöyle bir şeyi de var. Yani müzikal yaşantının dışında aile olarak da öyle ama birbirinize yani bağlısınız. öyle olmazsanız grup olamazsınız yani. Grup olmanın özünde hani sadece para kazanalım, stüdyoda sonra beraber beraber geçirdiğiniz olup vakit değil yani. Yok öyle bir Bundan dünya ibaret abi değil. yani senin... Gecenin ikisinde üçünde Şenol'u arayabilmek veyahut da işte Ya Mert beni Mert'i arayabiliyor yani, arayabilmek, biliyor evet. mesela benim erken uyurum, erken de uyusam mesaj bırakır bana. Biliyor ki ben o mesajı gördüğümde onun işini halledeceğim. Biliyor yani. Herkes birbirinin yapısını biliyor. Veya şimdi Burak bizim işlerimizi yönetiyor. Burak da artık bizi öğrenecek mesela. Burak yeni katıldı. Bizim işletme sistemimizi yöneten kardeşim. Ya bir aile olamadığınız zaman grup olamıyorsunuz zaten. Evet. Biz bunu söylemekten de asla yüksünmedim, gocunmadım da. İlk kurduğumuz zaman ve ilk kartvizit niteliği taşıyan albümümüzü yapacağımız zaman Hüseyin'le karnımız acıktı. Hüseyin'le 2 kişiyiz, bir şeyleri yapıyoruz, edit medit yapıyoruz. Hüseyin'e de sevgilerimizi, saygılarımızı Öpüyorum gönderiyoruz onu. buradan, öpüyoruz. Hüseyin Kemancı grubun esas kurucusudur, yani beynidir. Karnımız acıktı, cebimizde para yok. Yani yeterli kadar para yok. Açlar sizi. Açız ya. Eve dönecek para var. Onda da o kadar var. Ne yapacağız abi? Dedim vallahi hiç bak yeminle gocunmadan anlatıyorum bunu. Her zaman da söylerim. Dur dedim bir simit alayım. Bir de bir şey alayım. Bölüşelim. Geri kalanını çözeriz dedim. Ama önce sorunu çözelim. Ha. Bir simit aldık. Bir de bir içecek bir şey aldık. Hatırlamıyorum. Bölüştük. Yedik biz. Karnımızı doyurduk mu? Doyurduk. Bastırdık. Eve döneceğiz. Ne yapacağız? Dedim sen hallet. Ben dedim o zaman Koca Mustafa Paşa'da oturuyorum. Dolmuştakine rica ederim dedim. Bir şekilde giderim. Rica edemedim ben. Yürüdün mü? Yürüdüm abi. Taksim'den Koca Mustafa Paşa'ya yürüdüm. Taksim'e beni bıraktık. Hüseyin oradan kendi evine indi. Beyoğlu'ndaki evine. Ben oradan dolmuşçuya nasıl söyleyeceğim, nasıl edeceğim, ne yapacağım, ne edeceğim. Hiç dedim bir şey söyleme. Hava da güzel. Yürüyeyim dedim ben ya. Bastım aşağı abi.
Yürü yürü yürü. Çok şükür eve geldik. Sega da bir şey söylemedim. Aa geldi niye geciktin falan dedim. Edit uzun sürdü bilmem ne oldu falan. Geçtik sonra editi? anlattım. Ne editi? Sonra anlattım. Ama ben o onları yolda ne yaşadım. fırtınalar kopuyor değil mi kafamda? Oho şöyle ben hala şeydeyim ama niye bu yolu yürüyorum demiyorum ki. Ben hala işin şu tarafını yapacağız, bu tarafını yapacağız. Yarın bu gelecek, yarın öbür gün bu gelecek. İlker'le şunu halletmem lazım. Şu parçanın telifinde ya sıkıntı yaşarsak Hamarebat diye bir tane parça çaldık o zaman. Hint parçası. Hep böyle hesaplardayım. O hesapları yapa yapa zaten eve geldim ben. Hani hiç gocunmadım, yüksünmedim o yolu yürümekten. İyi ki yürümüşsün. Ha iyi ki yürüdüm. İyi ki yürümüşsün. Ondan sonra o çıktı, o oldu, bu oldu falan filan. Öyle şükür yürüdü. İşte hepimiz bir şeyler yaptık. Allah'a şükürler olsun. Allah'a Rabbim şükür. yolundan ayırmasın. Amin. Peki Öyle gidiyoruz. iyi bir enstrümanın olmazsa olmazı nedir senin için? Abi ağacı iyi olacak. Bunda, Telleri iyi olacak. kullanılan ağaç violada tercih Çok edilen. bilmem abi. Ben bana sorma Ha, onları. anladım. Çok bilmem o kadarını. Ben elime aldığımda Tuşesine. tuş sesi rahatsa, çıkardığı ses dışarı gidiyorsa işte bu abonoz olmak zorunda mesela şu klavye. Gül ağacı da kullanıyorlar ama ne kadar sert olursa o kadar iyi o klavye. Çünkü kendi açımdan söylüyorum. Terliyor, çok terliyor benim ellerim. O ter ağacı yiyor. Ağacı yediği için abonoz ağacı olduğu zaman çok daha verimli oluyor. Bir de mutlaka el yapısı olmak zorunda. İyi bir enstrüman El istiyorsanız. Yani fabrikasyon enstrümanların yani milyonda bir belki çıkar. İlk sahne deneyimini hatırlıyor Ya musun? onu Ne sorma hissettin? ya. Lütfen ne hatırlıyorsun? Ne hissettin? Sevdin mi? Anlatayım mı? Anlat lütfen. 12 yaşındayım. Abinden küçükmüşsün evet. Ama sahne diyorsun. Ha sen o stüdyoya gidiyordu 14 yaşında pardon. 12 yaşındayım. Yılbaşı akşamı sene 91 oluyor işte. Sevgili Namık Taşpınarlı abim o zaman Hülya Avşar'ın şefi. O zamanlar cep telefonu da yok. Ev telefonundan herkes iletişim kuruyor. Evde oturuyoruz. Abim de hazırlanıyor. Taksim Marmara Otel. İsim veriyoruz sıkıntı yok. Evet, sıkıntı yok. Taksim'deki Marmara Otel'de yılbaşı partisi var. Soliste Hülya Avşar. Abimi aradı. Özer, efendim abi. Kemancımız yok. Bilmem kim işte hastalanmış. Kemancı bulmamız lazım. Abi kimi bulacağız yılbaşı akşamı dedi yani. Ne yapacağız, ne edeceğiz falan filan. Kapattılar. Bir daha aradı. Bir daha kapattı. O onu arıyor. Bir şey. En son Namık abi senin birader vardı ya dedi. Demiş yani. Evet abi. O mu gelse acaba? Abi 12 yaşında çocuk dedi. Ya boylu postlu değil miydi ben hatırlıyorum. Evet abi. Keman tutamaz mı? Tutar. Kelle deriz biz. Evet kelle saz. Beni kelle olarak bir kıyafet uydurmak suretiyle, siyah bir kıyafet uydurmak suretiyle Hülya Avşar'ın arkasına oturtturup yılbaşı programı yaptırdılar. Ya Hülya Avşar'ın Bir de harçlık verdiler bana. Hülya Avşar'ın bir efsanesi var ya. Hani acaba onu senin arkandan mı söyledi yani saz akordu sonra yaparız. O Timur abiye ya. Ciddi misin? Tabii. Bizim cellocu Timur Evet. Atasever'e akort yapıyorlar. Hadi falan abla diyor akort yapıyorum çıkacağız. Sahneden sonra yaparsın. 12 yaşında. O Timur abi. 12 ayağın yaşında. titredi mi? Sen ne diyorsun ya? Oho. Ben ne işim var burada falan filan insanlar acayip bir ortam ışık. Hani hayatımda ilk kez görmüşüm. Taksim hayatımda belki ilk kez gittim 12 yaşında. İyi para aldın mı? Hiç hatırlamıyorum. Ya bir harçlık gibi bir şey verdiler bana. Ne yaptın o parayı? Anneme verdim. misin? Rahmetlime tabii. O para çok kıymetliydi. Hani abimin aldığı, babamın kazandığı. Hiç değil mi? Hiç abi hiç. Benim getirdiğim o para çok kıymetliydi. Rahmetli anacığım hemen bankaya. Allah, Tabii. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet Hemen eylesin. bankaya Mekan dedi cennet babama olsun. amin bütün ölmüşlerimize. Babama dedi asla dedi o parayı kimseye de alamaz. O benim. Doktorum getirdi. Tabii. Ne mutlu. Öyle. Peki ailede abinin müzisyen olması seni hani böyle olumlu mu etkiledi, olumsuz Tabii mu diye ki olumlu. soracağım ama Tabii ki olumsuzluğunu da Olumsuzluğu yok. başlangıçta aslında biraz gördün değil mi? Yani hani istemedi. Sanırım o ortamdan dolayı istemedi. Ya onu istememesi sebebi ben başarılı bir öğrenci var. Ne işi var ailede? değil mi? Müzik ortamına niye girsin? Hani aileden bir tane de doktor çıksın. Çıksın. gıda. Kafa oydu. Çünkü hani gerçekten çalışkandım yani. Şey değildim öyle. Vasat da değildim yani. İyi bir öğrenciydim. Çok çalışmıyordum aslında. Dersi derste dinleyen bir Pişman tiptim oldun yani. mu?
Hiç olmadım biliyor musun? Ciddi misin? Vallahi hiç ne olmadım. mutlu, ne güzel. Yani bazen çok rahmet istedi bu gece anacığım. Şey derdi. Ah keşke ya diyorum anne sevdiğim işi yapıyorum yani. Peki Zeki de oğlunun adı Zeki bu arada çok yetenekli Babamın adını koyduk ona da. çok yetenekli Zeki. Hatta benim bir eserimi de sağ olsun aranje yaptı. Çok güzel bir gönlü de var. Çok güzel de bir icracı geliyor. Zeki'nin müzikle alakalı istemedim. İstemedin değil mi? Hiç istemedim. Video şahit oldu. Oldu. Hiç istemedim. Ama madem dedin olacaksın Heh, en iyi yerde, en heh. iyisinde. Ee, Hocasını da bu arada Onun sebebi de Şenol. Kardeşim Şenol. Zeki 4 yaşında, ben hiç istemiyorum aman falan filan. Hatta ben aman Allah korusun müzisyen olmasın dediğim zaman şey yaptılar bana. Kızdı bizim etraf, sülale falan. Ya niye öyle diyorsun da işte falan da filan. Aman olmasın dayım ben. 4 yaşında hiç unutmuyorum. Harry Potter'ın filmi işte o zaman sürekli serileri falan filan var. 4 yaşında herif, bir baktım Harry Potter filmini zaten 20 kere izliyor. Şenol da bizde. İzlerken o kadar müziğin içerisinde bas partisine ayırmış Onu beyefendi mu söylüyor? Zeki. Evet. Bas partisini okuyor, dikte ediyor. Evet abi. Şenol da dedi ki abi Şenol dedi. böyle yaptı. gözün Abi aydın. dedi, emin misin bu adamı müzisyen yapmayacağına dedi. İstemiyorum ama yaptım ben de şimdi. Sen de Abi dedi yani hem çocuğa ihanet hem müziğe ihanet yapma dedi. Doğru söylüyorsun. Zaten dedim bundan başka da bir çocuk olmaz. Belli yani. Derler ya adam olacak çocuk belli olur. Belli olur. Ondan sonra aldık. Şenol'un oğlunda var mı böyle bir şey? Of Ciddi misin? of belki de obsolet bilmiyorum. Aa. Şu an belli değil daha. O da korkunç. O da geliyor. O da geliyor. İkisi de öyle. Sonra zaten Mimar Sinan yolculukları Mimar başladı. Sinan yolculukları Sonra- başladı. Orada tekrar senle Evet. aa falan olduk Evet, hatırlarsın. evet. Sonra Yıllar şimdi o İstanbul Üniversitesi'ne geçti. İstanbul Üniversitesi'nde şu anda ilk öğretmeni Erhan Hoca. Mimar Sinan'da çok teşekkürler ediyoruz kendisine. Çocuğun gelişiminde inanılmaz etkisi var. Şimdi de sevgili Erdem abi, Erdem Sökmen, Türkiye'nin gururu medarı iftiharı, Evet. en büyük değerlerinden biri. Ona da sevgilerimizi, Onun da selamlarımızı gönderiyoruz. Ellerinden Erdem öperim Sökmen. onu da. Normalde lisans dışında ders vermiyordu. Sezen Aksu'nun orada stüdyoda rica ettim. Abi dedim hani olur mu? Bir göreyim dedi. Gene almadı bak ha. Bir göreyim dedi. Zeki yolladım yanına. Gitti çaldı falan. Telefon açtı, tamam alıyorum dedi. Zeki okuldaki tek lise öğrencisi. Erdem abinin. Onun için gidiyor sadece o gün yani. Evet aynen öyle. Sağ olsun yani. İşte Allah böyle razı insanlar lazım bize gerçekten. Peki son zamanlarda işinde sana heyecan veren bir proje, bir yapım. Kuartet. Kuartet değil mi? Yani Lütfen kuartet dinleyin, mutlaka dinleyin. İstanbul Çok String Quartet. çok keyifli olmuş, evet. Klasik Batı müziği eserlerini kendimizce yorumluyoruz. Veyahut da bizim arabesk eserleri çok sesli hale getirip kendimiz yorumluyoruz. Veya bir Türk müziği eseri. Ya tamamen çizgi dışı bir şey yapmaya çalışıyoruz. Buradaki beyin en başta Hüseyin, hani bu hayaliydi onun. Sonra Mert. Yani Şenol'la ben de icracı olarak kalıyoruz bu durumda. Gerçekten beyin görevini gören iki kişi var. Hüseyin ve Mert. Özellikle Mert yazım çizim aşamasında çok çaba sarf ediyor. Ama hayal Hüseyin'e ait. Niye böyle bir şey yapmıyoruz? Niye yapmıyoruz? Niye yapmıyoruz? Hani çünkü hep kuartetler var zaten. Hep var. Ama hani atıyorum bir halk müzik kuarteti ise halk müziği eserleri yorumlanıyor. Zaten var. Bu arada ikili müzik gruplarına duo, üçlü müzik gruplarına trio, dörtlü müzik gruplarına özgürlerin yaptığı müzik grubu şekline de 4 kişiden oluşan müzik grubuna da ne deniyor? Kuartet deniyor. Teşekkür ederim bu aydınlatma için. İyi ki böyle bir şey yaptın. Hicaz makamını böyle anlatır mısın? Ben senin için yaptım. Ben de senin için yaptım. Canımsın. Ay canını yerim senin. Evet. Kurban olurum. Pekala. Yapmak istediğin iş şu anda yapmak istediğin iş şu anda yaptığın iş dedik. Yapıyorum. Müzik çok dışında şükür, da çok başka bir şükür. şey hiç düşünmedin değil mi yani? Yok. Yani bir ara ticarete atılayım falan dedim. Ne yapmayı düşündün? Neden dedim onu da? Ekonomik şartlardan. Yok ya, şöyle. Babam ticaret adamı. Ve ben dedemle babamın yanında yetiştim. Ticareti biliyorum yani. Hani yapayım mı, yapmayayım mı? Yapardın da, değil mi? Yapardım da. Hatta onun sebebi de, düşünmenin sebebi de okul arkadaşım Mahmut vardı, ortaokul arkadaşım. O tekstil fabrikası var. Onunla bir gün konuşurken ya dedi sen işi biliyorsun yapalım mı falan filan. Babama dedim ki baba emekli oldun ama dedim böyle bir şey düşünüyorum. Başında sen durur musun dedim.
Niye dedi? Dedim ben hani stüdyoyu falan bırakamam. Orada bir şey söyledi, onu söyleyemem şu anda. Tahmin edebiliyorum. Tahmin edebiliyorum. Ondan sonra o hayalde O hayal de iptal bitti, oldu. ticaret de bitti diyorsun. Yok Ben abi, ekmek burada. Evet, tamam. stüdyoya Olduğu kadar. olduğu kadar. Evet. Peki müzik alanında kariyer yapmak isteyen gençlerimize ne önerirsin? Ne tavsiyelerin olur? İlla müzik mi? İlla müzik diyoruz. Yapmasınlar abi yani. Öyle deme yani. Şu sektör yani berbat durumda şu an. Rahmetli İlyas Tetik. Evet. Allah Oradan rahmet gireyim eylesin. ben. Allah rahmet eylesin. Konservatuarı kazandık. Viola'yı seçtik. İşte Zeynep hocam var, İbrahim hocam var. O zaman da Arı Yapım'ın işletmesi rahmetli İlyas abi de. Abimle tekrar Arı Yapım'a gittik. İlyas abi de köşede oturuyor. Abim tanıştırdı. Abi dedi kardeşim Özgür Viola'yı seçti. Nasipse dedi inşallah iyi bir müzisyen olacak. İlyas abi baktı böyle masada oturuyor. Ben de ayaktayım böyle baktı. Gel otur bakayım karşıma dedi. Oturdum. Beni tanırsın tanımazsın çok da önemli değil dedi. Aynen böyle. Ve gerçekten ben İlyas Tetik değerini o zaman bilmiyorum. O kadar. Böyle bir ekol var ama Ama benim bilmiyorum. haberim yok Haberim ki. yok. O kadar müzikten uzağım yani bu arada o zamana kadar. Hani anlayın diye ısrarla söylüyorum. Beni tanırsın tanımazsın çok önemli değil dedi. Bilirsin bilmezsin önemli değil. Sadece dedi bir abi nasihatı. Bu işi dedi adam gibi yapacaksan yap. Ucundan yakalarım, şunu yaparım, bunu yapacaksan yolun başındayken bırak dedi git kendine başka bir meslek bul. Şimdi ben arkadaşlarıma, kardeşlerime söylüyorum. İlla müzik dediğin için. Bu işi yapacaksanız, adam gibi yapacaksanız yapın. Kenarından tutayım, kıyısından yakalayayım, ünlü olayım, şöhret olayım. O havalardaysanız Bir parçayla uçayım, kaçayım. Oho. Öyle bir şey yok yani. yok abi yok yani bir maalesef. şey yok. Ha müzisyen olmak istiyorsanız hele yani hiç kaçarı yok. Evet. O dirsekler çürüyecek. Yok abi. Yani bizim okulumuzda hatırlıyorsun konservatuar temel bilimleri o zaman şimdiki gibi değildi ki. Bir merdiven altı gül pavyonumuz vardı bizim. Yalçın orayı meşgul etti mi kimse alamazdı zaten. Bir de tuvaletlerin orası vardı. Bir de üst kattaki koridorun orada zaten çalışamıyordun. Her kelime yuttum. Şeyse çalış orada bakayım. Hemen kapı açılıyor. Evladım çık oradan. Hocam o da yok. Ben de ders yapacağım. Tamam. Tuvalete in bakalım. Tuvaletin önüne koyuyordum abi sehpayı. Bir de sandalyeyi. Çalış babam çalış. Neden? 2 tane çok tehlikeli adam var önünde. Özer Arkun, İbrahim Şentürker. İstersen çalışma. Ve çok ciddi bir adamdan sonra öğreniyorsun tabii. İlyas Tetik gibi adamdan nasihat alıyorsun. Yeni başlamışım, geç kalmışım müzik camiasına göre. Kaçtı tam yaş? 17 yaşındayım Evet. abi. 16, 96, 17 yaşındayım. Ve çok geç kalmışım yani. Ama O açığı çok çalışarak. çok çalıştım abi. Gerçekten çok çalışarak kapattım. Ya kapatmaya çalıştım. Kapattım. Hala kapatamadım. Kim neyi kapatıyor? Kapatamazsın da. Hep çalışmak lazım. Hep yürümek lazım. O zaman işte o açığı kapatmak için hani o kendimize göre dönemsel kaybı kapatmak için o zaman da çok çalıştım. Eğer sorduğun sorunun karşılığı buysa Aldım. çok çalışın. Çok çalışın. Adam gibi yapacaksanız yapın. Böyle Yapmayacaksınız. kıyısından Ne olur köşesinden bulaşmayın. olmuyor. Evet. Hele sektörün bu kadar batık olduğu bir dönemde ne olur? İstanbul Strings bugüne geldiğinde İstanbul Strings oldu diye belki de şu anda hayatını idame ettirebiliyor Tabii grup canım. üyeleri. Eğer ki bu grup kurulmasaydı, bireysel olarak insanlar çalışsaydı bugün çok daha farklı olabilirdi her şey. Piyasada gördüğümüz gibi. Çok farklı olurdu. Ben belki de müzik yapmıyordum. Belki de babamın teklif ettiğim şeyi kendim yapıyordum. Ha bu arada ben bunu da söyleyeyim. Ben de zaman zaman televizyon programları, işte albümler. Benim ilk albümümün yönetmenidir sevgili Özgür'üm. Gerçekten tam çaresiz kaldığımda gel dedi ya ben senin albümünü bitireceğim dedi ve aslanlar gibi bir albüm yaptı. Toparladık ya. Çok teşekkür ederim. Öyle olur mu? yaptık, Öyle bir şey değil yani. Başından sonuna kadar Özgür Arkun'un imzası vardır o albümde. Peki Özgür'üm merak ettiğim bir soru daha var. İstanbul Strings'i tercih edilen grup
olarak görmemizin nedeni ne sektörde? Yani birçok yaylı grubu var. Kempa vardı, Gündem var. Neden İstanbul Strings? Abi şöyle söyleyeyim. Ben Gündem'de de çalıştım. Kempa'da da çalıştım. En son şu anda İstanbul Stings'teyiz. Kempa var mı hala? Kempa yani gönüllerde diyelim. Gönüllerde, evet. Çok muhteşem bir yaylı Çünkü grubuydu. Evet. dönemin müzisyenleri hepsi hani geri zamanı geldiği zaman istedikleri zaman toparlanıyorlar ama gerçekten o kadro, Duayenler. yani abi Ayhan Şenyaylar, Timur Şenyaylar, Şükrü Büyükçınar, Sait Büyükçınar, Namık Taşpınarlı, Baki Kemancı, Kadroya Mustafa bak. Perin, Özer Arkun, İbrahim Şentürker, Allah rahmet eylesin İskender Şencemal, Rıfat Şallıel. Abi Kadroya kimden bak. bahsediyoruz pardon yani. Evet, evet. Anlatabiliyor muyum? Zaten onların yüzünden ben müzisyen oldum. Evet. Biraz önce anlattım. Onların yüzünden ben müzisyen oldum. Allah'a şükürler olsun. Onlarla çalmak da nasip oldu. Ama şu anda o kadronun zaten tekrar toparlamak tabii zor. Yani toparlanıyorlar. Oluyor mu? Oluyor. Gündem Yaylı Grubu diye bir grup vardı mesela. Gerçekten azmederek gene Kempa'nın o zaman desteğiyle bir şeyler yaptı onlar da. Orada da arkadaşlarım, abilerim vardı. Bir kısmı yurt dışına gitti. Bir kısmı memleketine döndü. Bir şeyler oldu. Orada da bir ufalma oldu. Başka bir yaylı grubu daha arkadaşlarım var. Onlar koşturuyor. Neden İstanbul Stings diye sormanın karşılığı hani onlar yok oldu biz varız gibi değil aslında. Bizim birazcık işi endüstriyel hale getirmemiz, dünya çapına kılıfına sokmamız, işi ciddiye almamız, stüdyo içerisindeki disiplin. Birincil önceliğiniz grup işleri değil mi? Öyle bireysel falan şu gün işim var öyle bir şey yok. Hayır. Her şeyin önünde yani. Her şeyin önünde. Şirketleşmesi de işin yani mesela şu an Match Production. Değil mi? Yapım şirketi de var. Yani İstanbul Stings'in karşılığı Match Production. Match Production'ın vasıtasıyla dünya çapında bize ulaşabiliyorlar. Biraz önce söyledim ya Burak Uslu kardeşim bizim şu an koordinasyonlarımızı yapıyor. Burak işin koordinasyonun başında bizlere abi şuradan şu geldi, buradan bu geldi. Gerekli kadro yapılıyor, bilmem ne yapılıyor. İşin globalleşmesi, bizim kendimizi sürekli güncellememiz. Bireysel olarak, grup olarak. Mesela zaman geliyor, bir şey oluyor. Ha diyorsun, burayı hatırlamam gerekiyor. Bunu yapabilmek için ne yapmam gerekiyor? İşte bilmem ne etüdünün şurasını bir yoklayayım, hatırlayayım ben bakayım. Hani bunları yapmak gerekiyor. Kendini güncel tutabilmek, globalleşebilmek, disiplinize olabilmek bunlar tabii ki tercih sebepleri yani. Dünyanın her yerine kayıtlar çalınıyor. İnternet üzerinden artık Online olarak değil mi? online Görüşüyorsunuz. olarak şey yapıyor. Sizi çalarken izliyorlar veya gerekirse o da oluyor. Skype üzerinden izliyorlar. özellikle Veyahut da Arap ülkelerinde Arap ülkeleri de yoğun çok bir fazla talep geliyor ama artık şirketleşmesi, yabancı dil menfumunun olmasıyla birlikte çok daha fazla dünya yani bazında sadece böyle Türk müziği veya Arap müziği Hayır, olarak değil, şu bir avantajı var. senfoni, de İstanbul bir Batı Stings- müziği. Tabii. İstanbul Stings'in en büyük avantajı çocukların, arkadaşlarımın, kardeşlerimin hepsinin Batı altyapısıyla yetişmesi ve Türk müziğini bilmesi. Çok önemli. Yani ikisi birleşince İstanbul Stings oluyor. Mevzu İşte bu. özü bu. Batı müziğini bileceksin. Türk Tekniği müziğini, bileceksin. tekniği Batı bileceksin. Batı bileceksin tekniğini. ki enstrümana hakim olabilesin. Türk müziğini aslında bileceksin ki müziğini yapabilirsin. Evet, çok önemli. Peki Özgür'üm gece yatağa başını koydun ve aslında böyle hafif gittin. Böyle çeyrek kala gidiyor musun yoksa bir muhakeme ediyor musun günü? Çok yorgunsam yatağa 5 kala, yastığa 5 kala yokum ben. Çok yorgunsam. Ama kafam bazen dolu olursa çok yorgun olsam da uyuyamıyorum. Çünkü muhakeme oluyor ya. Yani hani müzikal anlamda değil benim gerçi muhakemelerim. Şükürler olsun yani çok azdır. Hani bunun yapamadım mı, oldu mu, şuraya bakmalıyım falan gibi bir müzikal muhakemem neredeyse olmamıştır. Şükürler olsun. Olduğu zaman da ertesi gün telafi için çalışmışımdır. Yapmak zorunda. Biraz Ben, önce söyledim işte güncelleme muhabbeti. Senin çalışkanlığını ve o update'i hemen böyle Özgür şurayı hemen yapmak böyle bir gerekiyor değil mi? abi. Yani zaman öyle bir zaman. Fişek gibi bir çağ geliyor arkadan. Şey var. Sevgili Uğur abinin lafı vardır ya eşitlerine göre iyisi diye. Uğur var onun. Hani
O yaşıtlarına göre iyisini kapabilmek için sürekli update etmek gerekiyor. Uğur Varol. Aa bak Onu Uğur Varol. öpüyorum, çok Evet öpüyorum. bir gün Canım Uğur abi. Varol'u da Gelir hiç. ama ne çaldıracağım ona şimdi? Adam birçok saz çaldığı için değil mi Yani yani? birinden birini istersin. Birinden birini isterim. Uğur Varol'a da sevgiler, selamlar. Çok keyifli de O bir yüzden insandır. yatarken öyle çok da zor, müzikal anlamda kendimi hırpaladığım olmuyor ama kafaya takıp da şu mu bu mu gelişim anlamında bazen bak gelişim anlamında kafama takıp da bunu nasıl yaparım deyip de böyle sabaha kadar uyuyamadığım olmuştur. Gerçekten. Güzel bir şey bu ama. Ama hani şunu nasıl yaparız, bunu nasıl yaparız? Bazen Mesela kuartet projesine başladığın zaman projelerde orada beni çok rahatlattılar abi. Ciddi mi? Orada hiç ben üzülmedim ya. O kuartet projesine rahatlattılar derken hani çocukların yazması, Sorumluluk çizmesi- çocuklardaydı. Evet yani. Şeydeki gibi değil yani. İstanbul Stings'in Evet. kuruluşundaki gibi değildi. Ama buradaki kuartetteki mevzu şeydi, heyecandı. Nasıl olacak, nasıl edecek, tepki ne olacak, Güzel acaba oldu be. kızarlar mı, bilmem ne olur mu Güzel falan oldu. filan. Çok şükür ondan öyle altından şükür, kalktık evet. galiba. Peki negatif enerji dolu bir ortamda çaldığın zaman enstrümanına yansıyor mu? Çalamam. Çalamaz. Çalamam abi. Yemin billah elime aldıramazsın bana onu. Çıkmaz zaten. Yani bunun şöyle duygu işi olduğu buradan belli. Yani abi Tamamen. ruh eşittir müzik yani. Yani ben buradan işte birazdan paramı alacağım gideceğim de yok yani. Böyle bitiyorsun orada yani. Çaldıramazsın. Ha, İş için yapıyorsam onu Çok keyifsiz bir kayıt. mekanik ya. bir şekilde Mekanik. çalarım o notayı. Evet. Mekanik ama gerçekten mekanik. İş olarak çalarım. Eyvallah dersin. Bugüne kadar en keyif aldığın proje. Zor bir soru. Çok zor soru. Zor bir soru ama Ya bugüne kadar şimdi bak benim hayatımda 2 tane dönüm noktası var. evet. İstanbul Stings, İstanbul Sting Quartet. İkisi de çok keyifli. Tamam. Bu kuarteti mutlaka lütfen dinlemeyenler dinlesin. Kuartetin bir de daha devamı var. Hala heyecan devam ettiriyor. Yani şu an siz sadece 1-2 tanesini duydunuz. Geliyor yani gümbür gümbür. Biz backup hazır. Oo Tabii canım çok yani güzel. hazır. Hatta şeye doluluk olduğu halde biz hala üretmeye devam ediyoruz. Ne güzel. Ama hep aynı yere geliyorum. Sektör kötü olduğu için lap diye veremiyoruz mevzuyu. Evet, evet. Yani bir klip çekmek zaten dünya masraf. Yani o mesela en son yaptığımız klibi çok zor şartlarda elde ettik. Sağ olsun Cem Öget'in bize çok büyük yardım oldu. Arkadaşımın ses tiyatrosunu temin etme konusunda. Burak gene bizim koordinatörümüz. Aynı zamanda klip işlerini de yapıyor. Burak'ın işte klibi organize etmesi falan da filanı. Gerçekten zor bir dönemdeyiz ama işi sevdiğimiz için olsa gerek üretmeye devam edeceğiz abi. Ne güzel. Peki Özgür'üm bu güzel sohbetin ardından başta da böyle bahsettiğimiz gibi Hicaz makamını anlattık. Şöyle senden Hicaz makamını genel olarak bir Yani bu soğuk dinleyebiliriz. ellerle bir göstermeye çalışalım Yani- abi.
aldım. Bazen içli bir şarkı her anımı eksiksiz dün gibi hatırlarım. Dudaklarımda hüzün, içimde buruk acı. Hani o saçlarına taç yaptım çiçekler. Hani o ceylan gözlü, ceylan yarın pınarı. Hani kuşlar ağaçlar, bin bir renkli çiçekler nasıl yakalamıştı saçlarından baharı. Bu güzel gitar kılıfını yeğenime götürürsen çok mutlu edersin Çok beni. mutlu olurum. Ben de çok İnşallah sevindim. o da böyle nice konserlerde, nice İnşallah. stüdyolarda bunu İnşallah. yanında taşır. İnşallah. Bizleri Ben hatırlar Salam baktıkça. Müziğe, sana ve senin nezdinde bütün ekip arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ediyorum. Ben de bu arada gene bir teşekkürlerimi edeceğim. Çok teşekkür ediyorum Özgür'üm. Salam Müzik çalışanlarına, Veysel Salah'a, İstanbul Film Akademisi'ne lütfen İstanbul Film Akademisi'ni takip edelim. Bu konuda film, sinema, televizyon, yönetmenlik, senaryo, oyunculukla alakalı projelerde öğrenmek istediğiniz şeyler varsa, yer almak istiyorsanız mutlaka İstanbul Film Akademi'nin bir web sitesini geçelim ve Instagram adresini de buraya koyalım lütfen. Kendilerine buradan ulaşabilirsiniz. Hendike Çanta, kadın girişimciliğine çok teşekkür ediyorum. Çok güzel çantalar üretiyorlar kendileri, deri çantalar. Ali Gökberk, sevgili yönetmenim. Beksat Azadov, Okan Cihangir ve Abdurrezzak altın vuruşu yaptığın kahveyle Dış sese de Abdurrezzak teşekkür ederim. dış sese de teşekkür ediyoruz. Abdurrezzak Biçer çok güzel bir kahveyle de dediğim gibi Ellerine altın sağlık. vuruşu yaptın. Ellerine sağlık. Böyle keyifli bir programda bana bu şansı tanıdığınız için ben yönetmenime, Salam Müziğe, konuklarıma hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.